Merhaba craft tutkunları, hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizinle kolay kumaş boyama tekniklerini paylaşacağız. Özellikle kumaş boyamak isteyen, kumaşlara kendi dokunuşunu kazandırmak isteyen, ancak resim yeteneğine benim gibi çok güvenmeyenler için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği kumaş boyama tekniklerini yapacağız birlikte. Bu videoda öğreneceğiniz tekniklerle bez çantalarınızı, yastıklarınızı boyayabilir ya da kıyafetlerinizi kişiselleştirebilirsiniz. Ne yapacağınız tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Şimdi ilk tekniğimizle ve boyalarımızla başlayalım isterseniz. İlk tekniğimizde boya olarak bu sıvı kumaş boyaları kullanacağız. Benim elimde Art Deco'nun bu kumaş boyaları vardı. Onları kullanacağım. Farklı markalarında kumaş boyalarını hobi marketlerde kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi ilk olarak stensille boyamayı göstereceğim. Bu stensilleri de yine hobi marketlerde bulabilirsiniz. Ben daha önce bir tane almıştım. İsterseniz yine maket bıçağıyla da kendi stensillerinizi de yapabilirsiniz. Şimdi kumaşımı alıyorum ve bu kumaşı stensil yardımıyla boyayacağım. Kumaş olarak pamuklu kumaş tercih etmenizi öneririm ben. Polyester kumaşlarda boya dağılmaları olabiliyor. O nedenle çok fazla önermem. Benim de seçtiğim kumaş Amerikan bezi olarak bulabileceğiniz bu ham pamuklu kumaşlardan. Stensil yaparken bunları özel stensil fırçalarıyla yaparsınız. Çünkü darbeleme yaparak boya yapmanız gerekiyor. Birazdan göstereceğim. Ama benim stensil fırçam yoktu. Onun yerine de bu elimdeki sünger fırçalardan yararlanarak yapacağım. Bu kumaşı boyadıktan sonra ben fermuarlı bir çanta yapacağım. O nedenle boyamasını da ona uygun bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Stensili böyle kumaşımın üzerine koydum. Kaymaması önemli. O yüzden de kaymaması için bir bantla yapıştırıyorum bunu buraya, sabitliyorum. Boya alta geçmesin diye de kumaşın altına bir de karton koyuyorum. Hangi renkleri kullanacaksam boyamı döküyorum. Ben böyle pembeden açık pembeye doğru boyayacağım. Bir tonlama olacak. O yüzden de beyaz boyamı da kullanacağım. Onu da döküyorum. Şimdi fırçamı biraz boyaya batırıp bu şekilde darbelerle boyamı yapmaya başlıyorum. Şimdi ben bu boyamaya hafif 11 efekti vermek istiyorum demiştim. O yüzden de tüyün başını biraz daha koyu pembeyle boyuyorum. Ucunu da beyaz boyayla açarak aşamalı olarak ucuna doğru rengini açmaya çalışıyorum. Boyamayı tamamladıktan sonra da çok az bir süre renklerin hafiften kurumasını bekleyerek stensilimi kaldırıyorum ki renkler diğer taraflara bulaşmasın. Ve ilk boyamız da tamamlandı. İkinci boyama tekniğini yine likit kumaş boyalarıyla göstereceğim. Burada da baskı tekniğini kullanacağız. Baskı tekniğini daha çok tahtalarla yapılanları görebilirsiniz ya da hobi marketlerde bu stampalardan alabilirsiniz. Ancak evde kendi stampalarınızda kendiniz benim gibi yapabilirsiniz. Ben bugün öyle yapacağım. Örneğin hepimiz ilkokulda patates baskısı yapmışızdır. Patatese istediğiniz şekilleri verip kumaşınıza baskı yapabilirsiniz mesela. Böyle eski silgilerden de stampa yapabilirsiniz. Ben bir tane de öyle yapmıştım önceden. Bugün yine onu kullanacağım. Ya da eva kağıtlar alabilirsiniz stampa yapmak için. Onlar da kullanışlı oluyor. Bir de böyle ben bugün süngerden üçgenler yaptım. Birinin içini dolu, diğerinin de içi boş. Böyle makasla şekil verdim ikisine de. Şimdi onları stampa olarak kullanacağım kumaş baskısı yaparken. Öncelikle boyamı döküyorum. Mavi kullanarak yapacağım. Boyalarımı hazırladıktan sonra da süngerlerime batırıp şekillerimi kumaşa basıyorum. Şimdi bu baskıyı yaparken boyanın süngerin her tarafına yayıldığından emin olun ve mutlaka iyice bastırın ki kumaşa tam olarak geçsin. Çünkü kaldırdığınız zaman boşluklar olabiliyor ve siz bunu fark etmiyorsunuz genelde baskıyı yaparken. O zaman da böyle istediğiniz gibi sonuçlar elde edemiyor biliyorsunuz. O yüzden de baskı yaptıktan sonra eğer boşluk kalırsa yine böyle benim gibi fırçayla da tamamlayabilirsiniz, fark etmez ama boşluk olmaması daha iyi olur.
Silgiden yaptığım stampayı da göstereyim isterseniz. O da kullanışlı oluyor. Böyle koyu mavi ile silgiye verdiğim üçgen şekliyle de baskılar yapıyorum. Gördüğünüz gibi sert malzemelerle yapılan stampalardan daha güzel ve kolay sonuçlar alınıyor. Bu kumaşı biraz deneme tahtası olarak kullandım ben, o yüzden bundan bir şey yapmayacağım. Ama bu küçük üçgenlerden de mutlaka böyle baskılı bir kumaş hazırlayacağım. Gerçekten görüntüsünü çok sevdim. Son boyama tekniğimi de kumaş kalemiyle göstereceğim. Benim elimde Edding markasına ait bu kumaş kalemleri var. Ben bugün bunları kullanacağım. Ayrıca piyasada permanent marker yani kalıcı kalem olarak bulabileceğiniz bazı kalemler var. Yine çeşitli markalara ait bu tarz kalemleri kumaş boyamalarda kullanabilirsiniz. Benim elimdekiler mesela Sharpie markasına ait. Ben bunlarla da daha önce kumaş boyama yapmıştım. Yine özellikle permanent markerlarda polyester kumaşları kullanmamaya mutlaka dikkat edin. Çok fazla dağılma oluyor. O yüzden de yine en iyi sonucu almak için pamuklu kumaşları kullanabilirsiniz. Şimdi ben bu kumaş kalemleriyle de bir tane kumaşımı boyayacağım bu şablonları kullanarak. Benim böyle daha önce aldığım stensillerim vardı evde. Bunlarla daha önce çok fazla boyama yaptım. Böyle herhangi bir kelime yazmak için de bu harfli olanı kullanıyorum. Eğer başka bir formatta yazmak istiyorsam da bilgisayardan istediğim fontta yazıp basıyorum. Sonra onu böyle bu kumaşın altına koyarak üzerinden kalemle geçiyorum. Bu da gerçekten kolay bir yöntem oluyor. Şimdi şu çiçek şablonlarını kullanarak da bir örnek yapacağım. Bu şekilde içlerini kalemle doldurarak kolay bir şekilde kumaş boyamamı yapıyorum. Şekillerin sıklığını kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu stensillerle de gördüğünüz gibi boyama çok kolay oluyor. Resim yeteneğine güvenmeyenler için gerçekten çok büyük kurtarıcı oluyorlar, onu net olarak söyleyebilirim. Bunu da tamamladık. Bundan da yine böyle güzel bir fermuarlı çanta yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu kumaş kalemlerinin kullanımı bence sıvı kumaş boyalara göre kesinlikle daha kolay oluyor. Herhangi bir şey çizerken veya boyarken ben daha kolay kullanıyorum. Kumaş boyamalarımızı tamamladık ancak işimiz henüz bitmedi. Bu boyamaları sabitlemek için üzerinden mutlaka en son ütü ile geçmeniz gerekiyor. Ütüyle buharsız olarak mutlaka üzerinden geçip boyaları sabitlemeniz lazım. Bunu hem likit boyalarda hem kumaş boyalarda yapmanız gerekiyor. Sonrasında dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesinde de yıkayabilirsiniz bu ürünleri. Hiç fark etmez ama mutlaka o ütüyle sabitlemeyi yapın. Bugün size kolay kumaş boyama tekniklerini anlatmak istedik. Umarım sizin için ilham verici bir video olmuştur. Bu arada YouTube abone sayımız 1000'i aştı. Sürecin en başından beri bizim yanımızda olan, bizi destekleyen, yorumlarını bizimle paylaşan ve takip eden herkese gerçekten çok teşekkür ederiz. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere.